Bu videoda bilgisayardaki her şeyi sesli olarak nasıl okutabileceğimizi göreceğiz. Hadi başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda elimizdeki bir dijital kitabın ya da PDF belgesinin bilgisayara sesli olarak nasıl okutulabileceğini göstermeye çalışacağım. Öncelikle video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kullanacağımız yazılımın yeni sürümü ve eski sürümü arasında iki önemli fark var. Onu da öğrenmenizi istiyorum. Şimdi öncelikle bu sesli okuma işlemini nasıl yapacağımızı görelim. Ben sizin için bir PDF belge indirdim. Bu PDF dosyası aynı zamanda bir sesli kitap olarak okutacağız. Şimdi geliyorum. Sağ tıklıyorum. Birlikte aç diyorum. Ve seçeneklerden Microsoft Edge'i seçiyorum. Şimdi hocam benim bilgisayarımda Microsoft Edge yok diyorsanız birazdan zaten bu uygulamanın nasıl yükleneceğini de göstereceğim. Bilgisayarınızda eğer Windows 8 ya da 10 işletim sistemi varsa Microsoft Edge uygulaması otomatik olarak gelmektedir. Windows 7 ve 6 kullanıyorsanız onlarda da nasıl indirebileceğimizi birazdan göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Birlikte aç dedim ve Microsoft Edge'e tıklıyorum. Daha sonra herhangi bir alanı açtım. İstersen ben bunu bütün belgeye yaptırabilirim. İstersen bir kısmını seçebilirim. Ben sizin için şöyle bir kısmını seçtim. Seçtikten sonra sağa tıklıyorsunuz ve sesli oku diyorsunuz. Sesli oku demeden, unutmadan hemen şundan bahsedeyim. Benim şu an kullandığım Microsoft Edge yazılımı eski versiyon. Eski versiyonda alanı seçtikten sonra sağ tıklayıp sesli oku diyerek istediğimiz PDF belgeyi sesli okutabiliyoruz. Yeni versiyonda birazdan zaten yeni versiyonu kurup göstereceğim. Yeni versiyonda sağ tıklayıp sesli oku diyemiyoruz. Ama yeni versiyonda kendine göre bir artı özelliği var. Yüklediğimiz zaman yeni versiyonu o zaman daha ayrıntılı konuşuruz. Şimdi sağ tıklayıp sesli oku diyelim ve görelim bakalım belgemizi bilgisayara okutabiliyor muyuz? Pahom. Yabancıdan oralara ne nasıl gideceğini iyice öğrendi ve adam çıkıp gittiğinde o da yola çıkmak için hazırlıklarını yaptı. Karısını malını mülkünü koruması için köyde bırakıp yanına aldığı bir uşakla yola düştü. Gördüğünüz üzere böyle ufak aksaklıklar olsa da anlaşılır bir şekilde aslında, yani bu uygulamayla sağ tıklayıp sesli oku diyerek aslında bu parçada, bu metinde ya da işte bu romanda ne yazdığını anlayabiliyoruz. Özellikle görme engelli vatandaşlar için gerçekten faydalı bir uygulama. Dediğim gibi benim şu an kullandığım, şöyle göstereyim. Benim şu an kullandığım Microsoft Edge eski sürüm. Simgesinden de anlayacaksınız birazdan. Birazdan simge de değişecek. Eski sürümde herhangi bir PDF belgesini açtıktan sonra sağ tıkladığınız zaman sesli oku diyebiliyoruz. Fakat yeni sürümde bunu yapamıyoruz ama yeni sürümünde kendine göre bir artı özelliği var. Şimdi gelin hem bilgisayarında Microsoft Edge hiç olmayanlar için nasıl yükleneceğini ya da elinde eski versiyon Microsoft Edge olanların da nasıl yeni versiyonu yükleyebileceklerini görelim. İnternet tarayıcımı açıyorum. Açtıktan sonra arama çubuğuna Microsoft Edge yazacağım. Microsoft Edge yazdım ve Enter'a basıyorum. En üstte gelen linke tıklıyorum. Daha sonra zaten açar açmaz indirin Windows 10 için diyor. Benim bilgisayarımda Windows 10 yüklü. Ben Windows 10'u seçeceğim. Ama sizde Windows 10 yoksa yandaki oka tıklıyorsunuz ve buradan kullandığınız işletim sistemini seçiyorsunuz. Gördüğünüz üzere Windows 10, Windows 8.1, 8 ve Windows 7'ye kadar Microsoft Edge'i destekliyor. 7'den altını yani Vista'yı, XP'yi desteklemiyor. Ya da işte Mac bilgisayarınıza indirebilirsiniz ya da gördüğünüz üzere iOS ya da Android işletim sistemi kullanan mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz. Ben Windows 10 için indirine tıklıyorum. Daha sonra gelen pencereye kabul et ve indir diyorum. İndirme işlemi kısa sürede başlayacak diyor. Gördüğünüz üzere Microsoft Edge'in indirme sayfası geldi. Dosyayı kaydet diyorum. Ve Mozilla Firefox'ta şu yukarıda gördüğünüz alanda indirilenleri görebiliyorum. Buna tıkladım.
Daha sonra gördüğünüz üzere ben bu cümleyi kurana kadar zaten kısa sürede indi. Ne kadarmış zaten? 1.8 MB gibi ufak bir dosya boyutu var. Tıklıyorum ve açılmasını sağlıyorum. Gelen ekrana çalıştır diyorum. Ve daha sonra yükleme işlemi yapılacak. Öncelikle işte güncelleştirmeleri tespit ediyor. Önceki sürümü kaldırıp yerine yenisini yüklemeye çalışıyor. Ufak bir beklemenin ardından bilgisayarımıza Microsoft Edge'in yeni sürümü yüklenmiş olacak. Evet, yüklememiz sona erdi ve bizi bir hoş geldin ekranıyla karşılıyor. Başlayın'a tıklayıp başlıyorum. Burada bize eski tarayıcınızdan yani Google Chrome'dan içeri bazı işte şifrelerinizi vesaire bilgilerinizi aktarmak istiyor musunuz diyor. Ben çarpıya basıp burayı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar aslında bu Microsoft Edge bir internet tarayıcısı. Aynı zamanda bir belge görüntüleyici, bir PDF görüntüleyici olarak kullanılabiliyor. Şimdi eski sürümde bakın ne yapıyorduk? PDF belgemi alıp sürükleyip bırakıyordum ve bunu açabiliyordum. Açalım şimdi tekrar. Şimdi biraz önceki gibi herhangi bir alana geliyorum ve seçiyorum. Bu sefer sağ tıklayacağım. Bu sefer gördüğünüz üzere sağ tıkladığınızda bu PDF belgesini artık sesli okutamıyoruz. Fakat yeni tarayıcımızın, yeni Microsoft Edge'in de bir kendine has başka güzel bir özelliği var. Evet. Şimdi örneğin YouTube'u açtım ve buradan şöyle bir uygulama yapalım. Bu uygulamanın da bu Microsoft Edge'in yeni sürümünün de şöyle bir özelliği var. Bu da internet tarayıcısı üzerindeki her şeyi sesli olarak okuyabiliyor. Mesela şuradan başlasın ve her şeyi sesli olarak okusun istiyorum. Sağ tıklıyorum ve sesli oku diyorum. Önerilen 13-14 şu an oynatılıyor. Naime teyze cenaze provası Güldür Güldür Show 235 bölüm. Güldür Güldür. 1,4 MN görüntüleme bir hafta önce. Şimdi gördüğünüz üzere bir önceki sürüme göre okuyuşu biraz daha akıcı. Bunun yeni sürümün tek dezavantajı PDF belgesini sesli okuyamıyor. Ama avantajı da hem internet üzerindeki her şeyi sesli okuyabiliyor hem de eski sürüme göre daha akıcı bir şekilde ilerliyor. Şimdi yeni sürüm, eski sürümü anlattım. Yeni sürümü anlattım. İkisini bir arada kullanabiliyor muyuz? Araştırdığım kadarıyla ikisini bir arada kullanamıyoruz. Derseniz ki ben yeni sürümü yükledim ya da benim bilgisayarım otomatik olarak yeni sürüme geçmiş. Eski sürüme nasıl geçeceğim? Bunu merak ediyorsanız bu da çok basit. Evet, eski sürüme dönmek için yapılması gereken şey çok basit. Windows tuşuma gelip tıklıyorum. Ve daha sonra denetim yazıyorum. Denetim masası butonumu gördüm. Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra açılan pencerede programlar başlığı altındaki programı kaldıra tıklıyorum. Ve daha sonra Microsoft Edge yazısını gördüm. Microsoft Edge'e tıklıyorum. Daha sonra sağ tıklayıp kaldır diyorum. Şimdi şu soru aklınızda oluşmuş olabilir. İyi de biz eski sürüme dönecektik ama şu an Microsoft Edge'i tamamen kaldırıyoruz. Yani bunun başka bir yolu yok mu diye soracak olursanız. Şimdi Microsoft şöyle bir politika geliştirmiş. Microsoft Edge'in yeni sürümünü yüklediğiniz zaman eski sürümünü internetten bulup indiremiyorsunuz. Yani politika gereği bunu aslında bir nevi yasak tutmuş. Microsoft Edge'in eski sürümüne dönemiyorsunuz. Ama ben burada bir açık buldum. Microsoft Edge'in yeni sürümünü bilgisayarınızdan, denetim masasından, ekle kaldırdan şimdi yaptığımız gibi kaldır dediğiniz zaman yeni sürüm kalkıyor ve tamamen eski sürüme geri dönebiliyorsunuz. Eski sürüme geri dönüp PDF belgelerinizi yine sağ tıklayarak oku, sesli oku diyebiliyorsunuz. Şimdi eski sürümü gelin kaldıralım. Kaldırmak istediğinizden emin misiniz diyor. Kaldıra tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzere Microsoft Edge kaldırıldı diyor.
Umarım özellikle görme engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz için yine biraz olsun faydalı olabilmişizdir. Ve yine görme engelli olmayanlar için de bilgisayarlarındaki PDF belgeleri ya da sesli kitapları bilgisayarınıza okutmayı başarabilmişsinizdir. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bu ve benzeri içerikler gelmeye devam edecek. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.